Zorunlu olarak yapmıyorum yani, severek yapıyorum. Burada insanlarla uğraşmıyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun, kafan rahat. Hiç sıkıntı yok. Getirdin mi oğlum? Dur oğlum, onu az incelteceğim. Çok şey oldu, kalın oldu. Baba çekil, balta değir. Çekil oradan. Çekil oğlum. Onları dolduralım içine. Ne oldu, sarıldın mı yine? Bir rahat durmayasın ki. Gitti. Lastiğini takalım da baba, dur. Bunu çaktın mı buraya oğlum? Bu şey nerede, onun lastiği? Oraya taktığımız lastik nerede? Ben bir şey çakmadım ki. Tamam abi, bırak, bir şey olmaz. Diyor. Islandım. Islandın mı? Üşüdün, hadi. Baba atma niye? He? Gelmedi. Atlar yeşil geldi de atlar gelmedi de. Karnlar demek ki doyar ki gelmediler de. Doğmasaydı. Doymasaydılar gelirdiler, otu yerdiler de, orada ot var da. Zaten bütün otlar onlar için. He? Bütün otlar onlar için. Yani o zaman çocukluğumdan başladığım için içimde vardı böyle bir şey, yani sürekli yapmak istiyordum. İlkokul 2'ye falan gidiyordum. Yazlar yaylaya çıktığımız zaman bizim orada bir amcamız vardı. Onun koyunlarına bakıyordum yazın yaylada. Seviyor musun dersen, başka iş yapar mısın dersen, yapmam. Ay.
Benim kıydı. Ay seni yiyeyim kancuk. Aç çek şunu. Aç çeksene. Ne duyuyorsun kız? Aç. Şöyle bir tane var. Kancuk. Bana. Bizim burası gerçekten yaşanılacak yer ya. Ya yeşili var, denizi var, doğası var. Aradığın her şey var burada. Her şey. Tamam gelin. Kızılay'dan. Bitti ne pa? Koyma çok tamam mı? Kanka ayı şimdi kış uykusundan uyandı. Şu an ayı da gelir buraya, kurt da gelir. Geçen sene şu sırtın orada gelmişler, sürü geçiyordu, kurt sürüsü geçiyordu. O bağlı köpeğim var ya, o bağlıydı yine, kancukla şey gitti. Öteki köpek gitti, onun eşi, kardeşi. Köpeği orada boğmuş bırakmıştır. Ha, bura şey olarak tehlikeli. Köpekler için bile tehlikeli burası. Güzündü o zaman, yani 11. aylarda falan. Bu şuradan bir yerden gelmişler herhalde. Buradan köpekler de görmüş ya, gitmiştir yanına. Köpeği orada yerinde boğup bırakmıştır. Yani tek köpek tek kurdu alma şansı çok zor. İmkanı yok. Ya köpekler bile birbirini boğarken tek başına boğamıyor köpeği de. Kurt nerede kaldı? Ayı burada gelmez ya, yok. Buralarda çünkü yiyecek bulduğu için gelemez. Yaylaya çıkarken şey yapmıştık. Amcamla bu Ensar amcaya bırakmıştım koyunun yanında. Pompalı var ya, otomatik var. Gittim şey aldım. Kuş mermisi aldım. Saçma. Bunlar şey istedi, domdom mermisi, meğersem ayıya ateş edecektir ayı geldiği zaman. Alır mıyım ben onu? Eşek miyim? Meğersem ayı gelmiş, koyunun içine girmiş, koyunu kucaklamış bu. Bunlar da tutmuşlar, basmışlar mermiyi. Ayı da saçma da kuysa ayıya ne yapar? Ayı da böyle yaparmış, koyunu tutmuş, böyle koltuğun altına almış. Ayı böyle yapıp yine rampaya yukarı devam etmiş. Bunlar hala ateş eder ki vuracağız diye içindekini domdom mermisi biliyorlar. Domdom olsa vururdular. Çünkü çok yakın mesafe ya. Buradan oraya mesafede. Çok yakın mesafe olduğu için vururdular yani. Şey olmazdı.
Köyde yaşam bu işte. Baba onlar bırak gel o şey yapalım. Kuzular yedirelim. Babacığım iste çay şeyden kal, çamurdan kal. Bunlar kuzularını sevmeyen koyunlar. Yani doğuruyorlar, almıyorlar altlarını, sahip çıkmıyorlar. O yüzden böyle kapatıyoruz dar bir yere. Kuzularını yanlarına atıyoruz, 3-5 güne falan alıyorlar. Tabi almayan almıyor, bir ay falan içeride olan koyunlar var. Hani sahiplenmiyor mu? Yok sahiplenmiyor işte. Direkt doğuruyor, bırakıyor öyle yerinde. Ondan sonra bize kalıyor işte, böyle uğraşıyoruz. Bura hemen hemen yayla 2700 falan işte. Burası da 2000 küsur mu, 2100 mü öyle bir şey rakım olarak. Şimdi da şişen kuzulara ilaç veriyoruz. Onlara vermemiz lazım yoksa ölüyor hayvanlar. Hava soğuk olduğu için dışarıya bırakıyoruz ya. Bak şimdi bunun karnı şişmiş görüyor musun? Bunlara vermemiz lazım. Memnunum yani bu işte, şey değilim. Zorunlu olarak yapmıyorum yani, severek yapıyorum. Burada insanlarla uğraşmıyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun, kafan rahat. Hiç sıkıntı yok. Ha biraz ailemizden tabii ayrı kalıyoruz ama ona da yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bayram diye çoluk çocuk geldi işte, okullar tatil oldu. Çocuklar geldi, yoksa hemen hemen 2 ay yakındı çocuklarımı gördüğüm yoktu. Akşam saat işte 3-3.30 gibi yine evden çıkarız, dışarıda bu koyunun otunu dışarıda veriyorum mesela, saman yem veriyoruz. Bunları dışarıda döküyoruz ilk önce, ondan sonra içerideki koyunu buraya alıyoruz tekrar. Yani yem samanını veriyoruz. Meşakkatli iş ya, meşakkatli iş. Kışın özellikle. Ama tabii kışın meşakkat. Yazın yine benim için meşakkat çünkü sağıyorum. Sabah sağıyorum mesela 1,5-2 saat bu koyunları sağıyorum. Akşam öyle. Sabah akşam yani bunların başında olmak zorundayız sürekli ya. Bunları bırakma şansımız yok. Yine düşersen yerliğe de gelirsin gençler orada. Vallahi gelin. Boyun salarken falan. O zaman çekim başka oldu. Bir kere daha çekeriz. Dur sabah koyunlar 5'te kalkıp koyunlar dönüyor sonra. Merhaba Abdülhamid. O zaman böyle tilgeler falan da oluyor. Tabii Biliyor ya, musun? herkes oluyor. Falan. Babacığım. Herkes oluyor. Kuzularla uğraşıyorum. Koyunların üstüne çıkıyorum. Köpeklerin üstüne çıkıyorum. Kuzulara süt veriyorum. Kuzulara bakıyor da benim kızım. Bir de ateş çok güzel benimle. Şimdi Şehir yüzü görmemiş. Öyle mi? Tabii bu şehir yüzü görmüyor, bu burada doğdu. Burada büyüdü, biraz canavar oldu. ama ben ismimi Yağmur koymak istiyordum. Siz koymadınız. Tabii bir de ismini beğenmiyor benim kızım. Yağmur koyacakmış ismini. Biz Nefes koymuşuz. Beğenmiyorum, ne var ki? Nasıl ne var? Biz beğendik koyduk. Ben de beğenmiyorum, ne var ki? Büyüdüğümü değiştirirsin o zaman. İlk serüvenin nasıl başladı? Hani bu işlere girmeye. Bir sene falan herhalde başkasının koyunlarına baktım. Ondan sonra yine yani kendim biraz daha koyun aldım. Öyle üstüne koydum.
Bir 70-80 tane falan yapmıştım yine. Ondan sonra askerlik zamanı geldi. Askere gittim. Babam onlar devraldı işte. Babam onlar 1-2 sene falan yaptılar. Vardı bir 100-150 koyun yine yapmıştık o zamana kadar. Sonra olmadı. Yine onları da sattık dedik. Bu sefer İstanbul'da tırlar güzel para kazanıyor falan dediler. Dedik alalım o zaman. Biz de sattık koyunlar, gittik tır aldık. Çalıştık öyle bir 6-7 sene falan idare ettik İstanbul'da. İkinci tırı da aldık. Ondan sonra işler bir geri gitmeye başladı. Ya zaten benim gönlüm hep buradan yukarı gelmiyor. Tırda falan değil gözüm. Kalktık oradaki tırlar işte sattık. Borçlar falan kapattık, bastık, geldik buradan yukarıya. Burada da babam köyde kalıyordu, Hopa'da kalıyordu o zaman. 12 tane falan inek yapmış adam. Ben buradan yukarı geleceğim diye. Yani o sene yaylaya çıkıp inekleri satıp koyun alacaktık. Yaylaya çıkacaktık. Köçümüzü falan yükledik kamyona. Artvin Variant diyoruz. Orada arabanın freni bir patlar abi. Biz komple ailece hepimiz uçurumdan aşağı kamyonla birlikte. İnekler 12 tane inek üstünde. 10-11 kişi de üstünde. Bizim burada meşhurdur. Öyle köç kamyonların üstünde insanın gitmesi. Babamı kaybettik işte. Oğlum oradaydı. Onun ayağı kırıldı. Benim de kolum çıkmıştı işte. Böyle hepimiz yaralıydık yani. Bir eşimle büyük kız çocuğum yoktu. Bir de abim yoktu. Bütün ailemiz arabanın üstünde. Annem, babam, amcamın oğlu falan. Hani bütün sülalem arabanın üstünde. Ben neredeyim? Sen yoktun o zaman. Ne yalancısı madem. Hayır, senin annen hamileydi sana. Annen hamile olduğu için seni götürmemiştik de öyle. Sen annen gelmemişti. Gıcık ya. Evet. Araba devrildi, babamı kaybettik. Bir 10-15 gün falan böyle kendime geldim, biraz toparladım kendimi. Biraz para vardı işte, gittim 4 tane düğü alayım dedim, hani boş oturmayayım dedim. Sonuçta babayı kaybetmişiz, eve bakacak birileri lazım. 4 tane düğü aldım, güzel simental düğüler vardı o zaman. Onları aldım, bir 10-15 gün baktım onlara. Ondan sonra ilana koydum, koyunla değişirim diye. Gittim bir 40 tane yakın bir kuzuyla değiştim onları. Öyle yine başladık, yine 60-70 tane falan sağ olsunlar o zaman. Yine insanlar destek çıkmak için, hani 12-13 tane ineğimiz kazada öldü hepsi yani, hiçbiri sağ kalmadı. İnsanlar da biraz toplamıştı, 20-30 tane de onlar toplamıştı. Öyle bir 60-70 koyun yapmıştık. Ertesi sene 425-450'ye yakın koyun yapmıştım. O zaman buraya gelmiyoruz ama Hopa'ya gidiyorum. Hopa'da bakıyoruz. O sene işte koyunlara bir hastalık bulaştı. 70-80 tane koyunum öldü. Allah Allah. Tabii 250 tane falan doğuran koyunum vardı. 70-80 tane koyunum öldü. 250 koyun doğuran koyundan işte yaylaya çıktığımda 110 tane kuzu sattım. Öyle böyle işte yine toparladık. Şu anki koyunum elimde var, 250'ye yakın koyunum var. Yetiyor yani, bir kişiye yetiyor. Bana yetiyor. Tek başına olacak iş değil. Bütün ailem peşimde. Bak şimdi eşim burada, bu eşim gidiyor, annem geliyor. Çocuklarımı 2 aydır gördüğüm yok. Ama seviyor musun dersen, başka iş yapar mısın dersen yapmam. Çünkü seviyorum abi bu iş. Yani ne bileyim, kanımıza işlemiş gibi. Hani insanlar der ya, bu iş onun kanına işlemiş, başka iş yapamaz gibisinden. Sevmiyorum. Başka işler mantıklı değil. Bir de insanlarla kesinlikle uğraşmıyorsun. Her şeyin koyunlar. Kimseyle hiç işin yok. Sadece otunu, yemini ver, kafan rahat abi. Gel evinde yat. Karadeniz'in Kimse zorlamıyor. Kimseye bağımlı olmayayım. He. Hatta Tabii ki. evim de bağımlı olmasın. Mesela dağın tepelerine ya bir sürü evler görün. Öyle. Siz oraya nasıl çıktınız abi? Nasıl evler yaptınız oraya? Ya biz özgür insanlarız aslında. Bizim Karadeniz'de böyle bir işe girip çalışanı göremezsin düzgün. Yani nadir. Maaşçılık yapan insan çok nadir. Mesela bugün sahile in, Hopa'ya in. Herkeste tır vardır. Ne bileyim, biri dükkan açmıştır. Biri benim gibi hayvancılıkla uğraşıyordur. Yani herkes kendi işini yapmanın peşinde. Çünkü emir altında kalamıyoruz biz çok fazla. Emir işi olmuyor bizde yani. Özgür ruhlu olduğumuz için gerçekten öyle. O dağın yamaçları neden abi? Yani çok en üst mesela dağın ta tepesine koymuş mesela. Manzarası güzeldir. Tabii manzara çok önemli. Yol gittiyse zaten rakım önemli değil. Yeter ki yüksekte olsun. Yüksekleri seviyoruz aslında. Ondan mıdır bilmiyorum. Ama gerçekten ne kadar yüksekse o kadar insanların hoşuna gidiyor. Büyük evleri falan kimse istemiyor. Küçük olsun, böyle mütevazi olsun. Ahşap evler pandemiden sonra gelişmeye başladı ama insanların içine acayip oturdu böyle. Mesela bizim dağlarda, ormanlığın içinde aynı bu oda kadar bir oda gibi kulübe yapıyor insanlar. Gidiyorlar 3-5 gün orada kafasını dinliyorlar. Çoğu dağların hepsinde vardır onlarda. Allah Allah. Tabii. İlk başlarda, şimdi yol var. Yol olmadığı zaman bile atmaca meşhur bizim burada. Atmaca tutardılar Lazlar. Onlar bile çıktığı zaman yani araba yolu yok yani. Adam gitmiş orada baltayla çivi mi almış, bir şeyler yapmış. Kendine yapmıştı yani öyle kulübeler. Yani çok güzeldi ortam buranın. Mesela şu an biz 2400 rakımdayız. Siz Evet. diyorsunuz ki mesela biz hala yaylaya çıkacağız. Tabii. Yani daha üst bir yere. Evet, 2750 falan. Çıktığımız yer, bir de orada hiç ağaç yetişmiyor. Ağaç yok, sıfır. Ağaç yok.
Yani yazın serin oluyor. Rutubet kesinlikle olmuyor. Ağaç da yok. Yani o yüzden seviliyor. Bizim hemşin milleti yayla için böyle bayılıyor. Bir tane ineği bile yok. Tavuğu yok düşün. Yazın gidiyor yaylada 3 ay kalır. 3 ay. Havalar çok soğutana Hayvanlarla mı kadar. çıkıyorsunuz? Tabii ki biz buradan hayvanlarla çıkıyoruz. Benim buradan 2 güne çıkıyorum yukarıya. Yaylaya. Buraya yaylaya yakın olduğu için benim işim biraz daha kolay. Burada mesela insanlar ot biçmiş oluyor yazın. O otlarını satın alıyorum ben. Kışın hayvanlarıma yedirmek için. Öyle kalın. Yazın mesela otlatmak için ufak bir şey veriyoruz köy adına. Yani yardım amaçlı ufak bir bütçeyle bir şeyler veriyoruz. Öyle birbirimizi idare ediyoruz yani. Kışın mesela 8 haneydi yani 8 ev vardı burada. Diğer bütün evler bomboştu. Kimse yoktu. Ya şimdi 10-15 gün sonra gelirler buraya. Herhalde havalar serinleşince, güzelleşince Hava- Serinleşince değil burada zaten kışın durulmuyor. Bir hafta 10 gün yollar kapalıydı burada. Tamamen. Kar yeni kalkmaya başladı. Hayvan olmayan için gerçekten çok zor şartlar. Elektrik gidiyor 2-3 gün gelmiyor. Çünkü ulaşım sağlanamıyor ki. Peki Devam et. yiyeceklerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Mesela süt, ayran. Demin mesela biz bir yoğurt yedik. Çok lezzetliydi. Tabii burada inekler hayvancılık olduğu için kendimiz yapıyoruz. Yani çarşıdan peynir alınmaz kesinlikle. Her şeyini burada kendi yapasın. Burada bir de buraya yerleştiğimiz zaman en fazla 11. aya geldiğimiz zaman mesela 2-3 çuval unumuzu alırız, şekerimizi, pirincimizi falan her şeyimizi o zaman stok ederiz. Ne koyunları bu sizin? Bizimki hemşin cinsi abi. Hemşin. Evet. Bunun eti çok lezzetlidir. Biz sürekli tuz veriyoruz bunlara. Eti inanılmaz derecede lezzetlidir bu koyunun. Öyle aşırı yağlı da olmaz. Yani çok güzel bir lezzetli bir eti var. Bir de soğuğa sıcağa her şeye dayanıklı bu koyunlar. Sırf o yüzden zaten biz bu koyunu yapıyoruz. Bizim bu Artvin bölgesinde hep budur, hemşin koyunudur. Bizim bu koyun eti olmadığı zaman diğer koyun eti bizi anlıyor zaten, yenmiyor zaten. Tabii bizim bu inanılmaz derecede lezzetli bir et. Ardahan'da bilbilan diyoruz. Orada mesela yazın insanlar cağ falan yaparlar. Dönerciler var 3-5 tane lokanta. İnsan oraya eğlenmeye falan gider. Orada hemen hemşin koyun olduğu belli olur. Cağ yapıyor ya adam. Bu Erzurum'da da aynıdır, Artvin'de de aynıdır. Bak cağ yap, hemşin koyundan yapsınlar kuzusundan. Abi lezzeti kesinlikle değişiyor. Değişiyor. Kesinlikle. Yani belli eder yani. Eğer çok güzel lezzet tad aldıysan bu kesinlikle hemşin koyunudur. Artvin'in neyi meşhur? Artvin'in şoförü meşhur abi. Artvin'i geçip Şavşat tarafına döndüğünüzde o viraj yolları gördüyseniz bunlar yapılı yollar şu anki. Eskiden biz yaylaya giderken kamyonların 2 teker olur ya arkada. Bir tanesi boşta geçiyormuş. Öyle bir yollar varmış. Öyle yollardan adamlar yaylaya gidermiş. Burada doğa o kadar harika bir şey ki. Ya üstün yeşillik, ormanlık, alt tarafın deniz, sahil. İnsanları bir de buranın, yalakalık sevmezler, yapmazlar. İnsanları da insan gibi insan, misafirperverdirler. Mesela bugün burada yolda kaldığın zaman kalma şansın yok yani. İlla ki biri sana yardım edecek. Öyle bir ihtimal yok. Mesela biz balıkçıya girdik. Hani bir belgesel çekmek istediğimizi söyledik. Sizi öyle bulduk yani balıkçıda yedik. Ya adamlar bir dertlendi abi. Vallahi biz öyle tam sormadık. Hani öyle maksat denk gelmişken sorduk. Adamlar bir dertlendi, onu arıyor abi çözeriz. Öyle. Bizim buranın insanın yardımcı olma konusunda gerçekten iyidirler. Yeter ki ellerinden gelebilecek bir şey olsun. Hiçbir zaman yok demezler yani. Aynen onu tam hissettik yani. Yaparlar. Bir de bizim bu hemşince mesela ben şimdi şiveli konuşuyorum ya o zaman bu bizim konuşmamız biraz kabaca. İnsanlara karşıdakine kaba geliyor. Mesela ben derim ki eşime dedim de çay doldur da. Da diyorum ya sonunda. Çay doldurur musun anlamına geliyor aslında. Çay doldur da diyorum ya sonunda. He, o kibar. O yani nasıl diyeyim nazikleşmiş hali. Çay doldur demek başka. Çay doldur da farklı bir şey yani. Rica etme anlamına geliyor. O yüzden bizim konuşmamız gerçekten kaba yani. Buraya gelirken uyardılar abi. Orada yani normal konuşacaklar. Adamlarla kavga ettiler. Onlar için normal. Doğru. Yani sinirleneyim. Kaldı ki dağda kalmış da 10-15 tane koyun. 20 tane koyun kalmış bunu bileyim. Ama kızayım böyle. O 20 tane koyun umurumda gözüme gelmez. O 20 tane koyun bugün 300-400 milyar yaparlar da. Gözüme gelmez. Bırakırım. Yeter ki damla kafam atmayacak. Bir ara teyzemin oğlu vardı yayladayız. Bu abisine kızmış. Abisi gelip bunu değiştirmeye. Kendisi bakar hep koyunlara. Bu tutmuş 100-150 tane koyunlar vardı o zaman. Koyunu sürmüş gidiyor. Nereye gidiyorsun Hüseyin abi diyoruz. Hüseyin de adı o zaman. Deliydi o zaman. Yani tam deliydi böyle. Dedi başlarım koyunlar dedi gidip dedi kayadan aşağı dökeceğim koyunlar dedi. Sürmüş gidiyor koyunlar. Daha etme eyleme. Yok. Ya düşün kafası atmış adam koyunların hepsini yani uçurumdan atacak. Bizim koyunlarla bir huy var bir tanesi gitti mi hepsi gidiyor peşine. İsterse uçurumu ne olursa olsun gider yani. Suya da atlıyor her şey yapıyor. Yeter ki bir tanesi gitsin. Attı mı hepsini?
Attırır mıyız? Millet toplandı gittiler elinden zorla oynadı. Bir de o zaman deli kimse de yanaşamıyor. Çok asabi çocuğuydu. Öyle onu kurtarmıştık o zaman ya. Bizim burası gerçekten yaşanılacak yer ya. Ya yeşili var, denizi var, doğası var. Aradığın her şey var burada. Her şey. Keşke siz bu gece kalabilseydiniz. Sabah o kuş sesi şuradan aşağıki manzarayı bir görseniz o güneşin vurduğu zaman inanılmaz güzel. Evet akşam şu karşıdan kar yağdığı zaman ben bile ya ben 3 senedir bu köyde kalıyorum. Sabah kalkıp camdan baktığım zaman dışarı içim bir hoş oluyor. Yani inanılmaz böyle bir güzellik yok yani. Bilmiyoruz abi, seviyoruz biz bu işi ya. Seviyoruz gerçekten. Hem doğayı seviyoruz hem hayvanlarla iç içeyiz. Sinirden, stresten uzaktayız. En fazla stres yapacağımız zaman koyun otunun bitme zamanıdır. Ot bitecekse o zaman biraz stres yapacağız. Yoksa başka bir derdimiz, sıkıntımız yok. Allah'a şükür yani. Ne oluyor en fazla çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Başka bir problemimiz yok burada. Güzeliz ya. Kar yağıyor mu abi çok? Yağmaz olur mu? Burada 2 metre yakın kar yağıyor. Kim bilir? Bu sene 2 metre yağdı. Yani sana nasıl diyeyim böyle şu camın yani buradan baktığımda karşıyı görme şansın yok. Sadece gökyüzünü görüyorduk. Allah. O dolduruyordu yukarıya doğru ya. Buradan sadece yukarı. Çocuklar buradan atlıyordu işte bir şey oynuyorlardı öyle. Allah Allah. O kadar yağıyor. Çok fazla. Aşırı derecede yağıyor. Yani az boz değil. Düşünsene bir hafta 10 gün yollar açamıyor artık. Makineler falan yetişemiyor, gelemiyorlar. Düşünsene otu dökemiyoruz. Önce biz gidiyoruz. Çoluk çocuk böyle eziyoruz karı güzel. Yuvarlanıyor şey yapıyoruz. Açıyoruz meydanı. Ondan sonra otu dışarıda dağıtıyoruz biz. Hani otu karın üstünde verdiğimiz için. Komple o bahçelerin çeperleri falan komple hiçbir şey yok yani. Dümdüz oluyor buralar. Tümsekleri hiçbir şey ayırt edemiyoruz. Tipi zaten dolduruyor. Demin gördünüz ya koyunların önü. Orayı her gün ben açıyordum. Açıyordum. Sabah gidiyordum yine bu kadar kar doldurmuş. Allah Allah. Yani 1 metreye yakın kar dolduruyordu. Her gün orayı silmek zorunda Zor kalıyordum. oluyor o zaman kışın. Tabii ki çok zor. Kışın zor oluyor. Çok yağdığı zaman zor oluyor. Yoksa şey değil. Zaten koyunlar iz yapıyor ya. Koyun bir girdiği yeri böyle güzel düzeltir yani. Böyle dümdüz beton gibi yapar. O yüzden sıkıntı olmuyor. Yeter ki koyunu oraya kadar götürmek önemli olan. Yani bir sefer ot verebilmen önemli. Bir sefer verdikten sonra kendisi zaten yerini açıyor ki güzel. Ezdiği için karı sıkıntı olmuyor. Şimdi Haziran'ın birinde yaylaya çıkacağız buradan. Buradan kalkacağız. Daha üst bir yere çıkıyorsun. Tabii ki yükseğe, daha yükseğe. Biz çıkarız ilk önce orada bir yerleşiriz. Ondan sonra ailemizi getiririz. Hopa'dan, Kemalpaşa'dan. Onlar yaylaya gelecek o zaman. Yani millet toplanmaya başlar. Şu an hiç kimse yok orada. Orada hala kar vardır. En az 1,5-2 metre yine kar vardır orada. Tabii Kimse gitmeden... yok değil mi orada şu an? Yok şu an Allah'ın kulu yok orada. Şimdi kalma şansı yok zaten orada. Duymuşuz yani bir iki kişi de orada boğulmuş çobanlar. Geçe kalmış hani gelmemişler buradan aşağıya. Yani aşağıki taraflara inmemişler. Orada kalmışlar tipiye yakalanmışlar adamlar. Caminin içine girdikleri halde bile bu adamlar boğulmuşlar orada. Öyle bir tipi yapıyor yani. Boğuyor oraya. Oksijen bitiyor tamamen orada. Allah Allah. Tabii oksijeni bitiriyor. Oksijen yok. Tipi estiği zaman diyorum ya boğuyor direkt seni boğuyor. Oksijeni bitiriyor. O yüzden biz zamanında gelmek zorundayız buradan. Kaçıyoruz yani daha doğrusu oradan. Orada kalma şansımız yok. Yani hiç kimse de denememiş bugüne kadar kalabilir miyim diye. Çünkü kalma şansın yok. Evlerin içi bizim orada dolar kardan. Tipi doldurur evlerini. Para deliği kadar delik olsun. Yani paranın boyutu kadar delik olsun metal paranın. Doldurur orayı. Tipi doldurur. Bırakmaz. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.